8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz medikal onkoloji uzmanı Profesör Doktor Şener Cihan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olun. Hocam çok önemli ama biraz can sıkıcı bir konu aslında. Evet, maalesef. Bahsetmemiz gereken konu. Hocam kanser neden oluşur? Önlemek mümkün müdür diyerek ilk sorumuza başlayalım. Şimdi kanser tabii ki kendisi çok geniş bir konu. Yani şu sorumuz cevabı bile çok kalın bir kitap. Günlerce gerektiriyor. Üzerinde günlerce konuşabiliriz ama basitçe bir cevap vermemiz gerekirse kanser hücre bölünmesinde hücrenin genetiğinin, DNA'sının bozulmasıyla birlikte mutasyona uğrayarak kendi normal fonksiyonunu kaybetmesiyle birlikte vücutta olmaması gereken bir yerde kitle oluşturması ve olmaması gereken yerleri metastaz dediğimiz sıçrayarak vücudun fonksiyonunu bozan, geç kalındığında ölümcül olabilen bir hastalık çeşidi. Neden oluşur? İki tane önemli faktörü var. En önemlisi çevresel faktör. İkincisi de genetik olarak anne ve babamızdan gelen tümör yatkınlığı diyelim ona. Çevresel faktörler bütün kanserlerin hemen hemen %80'ini oluşturuyor. Yani bu çevresel faktör dediğimizde çok da fazla konuyu dağıtmadan hepimizin bildiği, hepimizin yaygın olarak kullanan sigaraya örnek verebiliriz. Evet. Nereden biliyoruz çevresel faktörlerin bu kadar etkili olduğunu? Çalışmalar var, yayınlar var. Akciğer kanserinin günümüzde görülen akciğer kanserinin %80 sebebi sigara. Hatta bizim öyle bir akciğer kanseri tanımımız var ki küçük hücreli akciğer kanseri. Eğer sigara içmeyen birisinde böyle bir patoloji varsa biz dönüyoruz onu teyit ediyoruz. Bu adam sigara içmemiş, patolojiyi tekrar teyit edin diye. Çevresel faktörün yine önemli olduğunun bir göstergesi, Japonya'da yaşayan Japonlarla Amerika'da yaşayan Japon kadınların meme kanseri geliştirme riski Amerika'da çok daha farklı. Japonya'da nispeten geleneksel bir yaşam tarzı ama Amerika'da tırnak içinde modern yaşam tarzının getirdiği bir takım kanserojen maddelerin maruziyeti sebebiyle orada meme kanseri geliştirme olayı çok daha farklı. Soru çok önemli. Önleyebilir miyiz? Buna hiç tereddütsüz net bir cevap veriyorum. Kesinlikle önlenebilir. Kesinlikle önlenebilir. Dolayısıyla bu programın ana hedefinin dinleyicilerimize, izleyicilerimize bu bilgiyi, bu bilinci aktarmak. Kanser önlenebilir bir hastalıktır. Bundan dolayı kanserden korkmamak lazım. Kanseri önleyici yaşam tarzına bir an önce dönmek lazım. Peki teşhisi koyduğunuz hasta hocam, ondan sonra ne yapmalı? Nasıl bir yol izlemeli? Şimdi bizim pratikte en çok karşılaştığımız ve üzüldüğümüz nokta uzmanlar olarak maalesef bir kanser hastası olduğunda üst komşu, yan komşu, kahvedeki adam hepsi doktor oluyor. Hepsi Evet. üniversite mezunu. Sen şunu yap, sen şunu yap, sakın şöyle yapma, aa öyle yapmış da öyle. Bir kere kulağını tıkacak. Kesinlikle tıkacak. Çevreden hiçbir şekilde nasihat almayacak. Ne yapacak? Doğru onkoloji uzmanına. Onkolojiye ilgi gören bir uzmana da değil. Onkoloji uzmanına gidecek. Onkoloji uzmanı genel bir değerlendirmesini yapacak. Hastalığı nedir, aşaması nedir, ne çeşit bir hastalığı var, evresi nedir? Oradan bilgi alacak. Zaten tedavi yönlendirmesi, tedavi şekillendirmesi de bir onkolog gözetiminde olacak. Kemoterapi öldürür mü hocam? Bu destekleyici tedavilerin yeri nedir bu konudaki? Güzel bir konu, çok derin bir konu. Bu da bir başlı başına bir program ama hızlı bir şekilde geçeyim. Bir kere terminolojiye ben katılmıyorum. Alternatif tıp diye bir şey yok. Alternatif dediğiniz şey ya o ya odur. Evet. Yani bizim modern tıpta onkolojinin alternatifi yok. Onu kabul etmiyoruz. Tamamlayıcı diye bir tedavi de yok. Tamamlayıcı, bizim tedavimiz eksik değil. O yüzden tamamlayıcı... Ona göre çıkıyor O yüzden sanki. bu terminoloji... Bunun da bilincine vararak Sağlık Bakanlığı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi şu anda yavaş yavaş yani geleneksel tıp adı altında bunları toparlamaya başladı. Şimdi onkologların en büyük dezavantajı ne? Kemoterapi maalesef konvansiyonel kemoterapi diyelim ona. Şimdi artık tedavi şekilleri çok değişti. Onları da konuşuruz. Konvansiyonel kemoterapinin yan etkileri muhakkak var. Çünkü siz hücre öldürüyorsunuz. Yani kanser hücresini öldürüyorsunuz. Kanser hücresi sizin kendi hücreniz. Tabii. Kendi hücreniz yani ama yoldan çıkmış, sapıtmış ama kendi hücreniz. O öldürürken normal dokuları da öldürdüğü için kemoterapinin yan etkileri oluşuyor tabii ki. Evet. Ama bunu bir onkolog neyi verdiği zaman, neyle karşılaşacağını bildiği için yönetimini çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Bu da ayrı bir konudur. Yani kemoterapiyi, onkolojik tedaviyi kimler versin? Konuyu açıyor. Biz onkologlar olarak bunları sadece onkolojinin vermesini istiyoruz. Çünkü ben 6 yıllık tıp fakültesi sonrasında
5 yıllık iç hastalıkları sınavlı bunlar ve üstüne de yine sınavlı 3 yıllık tıbbi onkoloji eğitimi alarak bu lisansı alıyorum. Mecbur hizmetiniz, askerliğiniz hariç. Tabii. Yani benim hem dahiliye mecbur hizmetim var hem tıbbi onkoloji mecbur hizmeti var. Bunları da Bir de ortadaki... pratisyenken de eğer mecbur hizmet yaptıysanız 6 yılda bir mecbur hizmet üzerine koyarsak ömrümün yarısı. Yani bunları da keyifle yaptık tabii ama kemoterapi öldürür mü? Kemoterapi öldürmez. Yani kemoterapinin elbette ki yan etkileri var. Onu yönetemezseniz kemoterapinin vücudu yıpratmasından dolayı mesela fırsatçı enfeksiyonlar kişiyi enfekte edebilir. Siz bunu yönetemezseniz o kişiyi kaybedebilirsiniz. Evet. Zehirin tanımını biliyorsunuz. Yani aldığınız şeyin miktarı ve süresi önemlidir. Siz 5 litre suyu 10 dakikada için bakalım ne oluyor. Evet, aynen. O yüzden yani bunların tanımlamaları ve maalesef bu kavramlar o kadar çok yine hekimler tarafından, başkalarına söz atmayayım ben, hekimlerimiz tarafından çok rahat dile getirildiği için insanlarımız korkarak yaklaşıyorlar bu şeye. Halbuki ben kendi pratiğimde hedefe yönelik immünoterapileri anlatmıyorum. Sadece kemoterapiyle SD'den kaldırdım. Çok hastam oldu benim. Bunları görüyoruz tabii ki biz yani. Tabii hekimin başarısı, tedavi yöntemleri bunlar da çok önemli hocam. Tabii. Peki Yani, kür ne anlama geliyor hocam? Ya kür dediğimiz şey, şimdi kür mevcut teknolojilerle vücutta bir tümörü gösteremiyorsanız o sizin için kürdür. Yani bu ama tümörün olmadığı anlamına gelmeyebilir. Siz o anda görmüyorsunuz bunu ve eğer vücutta bir tümör yoksa bu tümörsüz hayat 5 yıl, 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl sürebilir. Ama şimdi artık yeni teknolojiler gelişmeye başladı. Önceden sadece bir tomografi çekerdik. Evet. Önceden birkaç tane marker bakardık. Onlar normalse normal derdik. Şimdi o tomografilere, markerlara güvenmiyoruz. Neler ölçüyoruz? Dolaşan tümör hücreleri. Yani kanda dolaşan tümör hücresi var mı? Onunla yetinmiyoruz. Tümör hücresini bulamadınız. O tümör hücresinin DNA'sı, genetiği var mı? Artık yani bilim gerçekten inanılmaz bir şekilde hele onkoloji alanında çok müthiş adımlar kat etti. O zaman kanserden kurtulmak mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Bak, kesinlikle mümkün. Çok net yani, altı çizilebilir bir şekilde söyledi değil mi Fatih Hocam? Hem kanserden yakalanmamak mümkün, hem de kanser olduğunuzda eğer erken teşhisse, özellikle bunun altını çiziyorum, erken teşhis, burada da tarama devreye girebiliyor. Kanserden çok rahatlıkla kurtulmuş bir yaşam sürebilirsiniz. Bizim öyle hastalarımız var. Yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl yaşayan, özellikle meme hastalarımız, bağırsak hastalarımız, yani bunlar yaşadığımız melanom keza erken dönemde yakaladığınızda kansersiz yaşıyor yani. Aslında artık teknoloji gibi insanlarımızın da bilinçlenmesi çok güzel ve farkındalık olması çok güzel. Çünkü benim birçok yakınlarımda da ya da işte çevremde de kansere yakalanan birisi ilk önce ben çok iyi olacağım. Benim psikolojimi çok yukarıda tutmam gerekiyor diye birçok insandan duyuyorum bunu hocam. Bu da aslında bir yanda evet onkoloji uzmanı size güveniyorum, size geldim ama sizler de bence ben konuşmanızdan anlıyorum hocam. İlk önce psikolojik olarak da çok rahatlatıcı bir seans geçirdiğinize inanıyorum. Tabii yani bizim psikoloji her şeyde geçerli. Yani immün sistem, psikoloji eşittir immün sistem. Stres immün sistemi baskılar. Bu tartışılmaz. Bizim hatta çok iyi giden hastalarımız var. Birdenbire bir bakıyoruz her tarafa yayılmış. İlk sorduğum soru ne yaşadın? Evet bak. Nasıl bir stres yaşadın? Ya eşini kaybetmiş oluyor ya başka bir şey oluyor. Bu çok önemli bir faktör. Ben zaten hasta polikliniğe geldiğimde karşıma oturduğunda ona yapmaya çalıştığım ilk şey rahatlatmaktır. Yani o hastayı güldürebilirsem ben zaten tedavinin %50'sini başarmışımdır. Güldürebilirsem yani. Daha hiçbir medikasyon yapmadan. Evet. O gülebiliyorsa zaten biz bir adım atıyoruz. Gerisi hastada. Ben hastayı veriyorum. 3 haftada bir uygulamam var. 3 hafta o hasta kendisi evinde kendine bakacak. Ne kadar iyi bakarsa, motivasyon ne kadar iyi olursa o kadar iyi. Yani neşeli insanın inanın kemoterapi, tedavi yan etkileri de çok az oluyor. Ama stresli, sıkıntılı, ya da o an duyunca üzülen çok. Üzülen, kabaca pimpirik dediğimiz insanların o süreci de maalesef çok daha fazla. Kanserdeki son gelişmeler nedir? Mesela akciğer kanserinde nelerle karşılaşıyoruz ki en sık mesela erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türü olması itibariyle? Evet ve daha da artacak. Evet. Şöyle söyleyeyim ben, bu rakamlar bile
bilimin, onkolojinin ne kadar geliştiğini göstergesi. 70'li yıllarda metastatik dediğimiz evre 4 akciğer kanserinin ortalama yaşam süresi 3-6 aydı. 3-6 ay ne yaparsanız yapın 3-6 ay sonra o hastayı kaybediyor. Şu anda biz 20, 22, 24 ayları konuşuyoruz. Tabii bunlar zaman içerisinde oldu. Şimdi benim, bırakın 70'li yılları, benim kendi pratiğimde bile 5 yıl önce, 7 yıl önceki akciğer kanserine yaklaşım tamamen değişti. Tamamen değişti. Evet. Bir müddet önce biz akciğer kanserini sadece akciğer kanseri, yani kanser dediğiniz şey organa spesifik anlatılırdı. Akciğer kanseri, meme kanseri, prostat. Şimdi artık yavaş yavaş hedef varsa hedefe yönelik tanımlıyoruz. Nedir işte? Biraz teknik olacak. PD-L1 pozitif tümörler. CRP, yani hedefi olan tümörler. Öyle anlatacağız. Akciğer kanserinde de öyle. Önceden akciğer kanseri. Şimdi artık ikiye ayırıyoruz. Hangi tip? Adenosya, squamous, terminolojik teknikler bunlar, teknik terminolojiler. Şimdi artık o da yetmiyor. Ben karşıma bir akciğer kanseri geldiğinde ne tedavi vereceğimi bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Çünkü onun özelliklerini bilmiyorum. O özellikleri araştırmam lazım. Patolojik olarak, genetik olarak araştırmam lazım. Tümörün kimliğini çıkarmam lazım ki bir hedef var mı onu bulayım, ona göre tedavi vereyim. Nokta atış ya hap tedavisidir ya immünoterapidir. Bunların hiçbirisi yoksa, henüz daha elimizde yeni bir tedavi ajanı olmadığı için konvansiyonel kemoterapi. İzninizle yaşadığım bir örneği hastalarımdan, canlı bir örneğimi anlatayım. 85 yaşında 2 tane çocuk geldi. Anneleri 85 yaşında bir hanım teyze. Biraz önceki ön yargılardan dolayı direkt geldiler, dediler hocam başta bir söyleyeyim, kemoterapi istemiyoruz. Ama biz işte annemiz ölecek, yani acı çekmesin, neler yapabiliriz? Baktım patolojilerine, adonosya dediğimiz bir alt grup. Dedim ki tamam, kemoterapi biz de herkese vermiyoruz. Tamam, kemoterapi vermeyelim ama yeni gelişmeler var. Bunun bir tümörün kimliğini bulalım. Bir analizini yapalım. Gerçekten onunla ilgili analizlerini yaptık. ROS1 denen bir mutasyon. Bakın %1 görülüyor. Çok nadir. 100 kişide bir. O teyzemizde çıktı. Ne yaptık? Bir tane hap. Bir tane hap. Evinde kullandı onu da ve 2-2,5 yıl kullandı. Geldiğinde teyzemizin beyin tümörü var, karaciğer tümörü var ve kemik tümörü var. Beklenen yaşam süresi biraz önce dediğim 3 ay ya da 6 ay. Ama bunu biz tek hapla ne yaptık? 2 yıl, 2,5 yıl yaşatabildik diyelim. Bunun mutluluğu var tabii ki. O yüzden yani bu programın ana amacı vatandaşlarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek noktasında kanser teşhisi alsalar bile asla ve asla karamsarlığa kapılmayacaklar. Muhakkak bir onkoloğa ulaşacaklar. Onkolog bile o genetik analizini, tümörün kimliğini çıkardıktan sonra en uygun tedaviyi kendisine verecek. Hocam verdiğiniz çok aydınlatıcı, güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık hocam. Rica ederim. Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok sağ olun. Medikal onkoloji uzmanı Profesör Doktor Şener Cihan bizlerleydi. Bize kanserle ilgili son gelişmelerden bahsetti. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.